İnsan doğası. Yüzyıllardır üzerine kafa yorulan bu devasa soruyu düşünelim mi biraz? 18. yüzyılda yaşamış bir filozof var, Joseph Butler, ve onun bu soruya verdiği cevap gerçekten de insanın aklını başından alıyor. Gelin, insan ruhunun derinliklerine doğru bu felsefi yolculuğa birlikte çıkalım. Şöyle bir düşünün. Yaptığımız her eylemin ama her eylemin arkasındaki asıl itici güç ne? Mesela birine yardım ettiğimizde bile aslında içten içe kendimizi mi düşünüyoruz? İşte tam da bu can alıcı soru Joseph Butler'ın felsefesinin tam merkezinde yer alıyor ve bizim de bugün deşifre edeceğimiz şey tam olarak bu. Yıllar boyunca felsefede hakim olan bir görüş vardı biliyorsunuz. İnsan özünde bencil bir varlıktır, nokta. Peki ya bu resmin tamamı değilse? Ya bu hikayenin sadece bir yarısıysa? Ya içimizde o kişisel çıkarlarımızın çok ötesinde bize yol gösteren başka bir pusula daha varsa? Bu düşünceye göre en fedakarca görünen hareketin bile dibinde gizli bir bencillik yatıyor. Yani birine yardım ediyoruz çünkü bu bizi iyi hissettiriyor ya da toplumda iyi bir üne kavuşuyoruz. Anlayacağınız her yol eninde sonunda yine bize, kendi çıkarımıza çıkıyor. İşte tam bu noktada Joseph Butler sahneye çıkıyor ve bu köklü inanca cesurca hayır diyor. Butler diyor ki, bir an durun ve sadece iç dünyanıza bakın. Oraya dikkatle baktığınızda sadece ben diyen o bencil sesi değil, aynı zamanda başkalarının iyiliğini düşünen, kişisel çıkardan tamamen bağımsız, saf bir ilkenin daha var olduğunu göreceksiniz. İşte bütün meselenin kilit kavramı bu. Hayırseverlik. Ama bunu kendini sevmenin bir düşmanı olarak düşünmeyin sakın. Tam tersine, onun ikiz kardeşi gibi düşünün. Biri, yani kendini sevme, bireyin iyiliğine odaklanmış durumda, diğeri, hayırseverlikse toplumun iyiliğine. Ve Butler'a göre ikisi de doğamızın asli ve ayrılmaz birer parçası. Butler'ın kanıtları da öyle soyut falan değil, bakın, hayatın ta içinden. Bir annenin evladına duyduğu o koşulsuz sevgi, bir dostluk için yapılan fedakarlık, aniden hissettiğimiz o merhamet duygusu, bütün bunları sadece ve sadece bencil bir modelle açıklayabilir miyiz gerçekten? Yoksa tüm bunlar bizim sosyal varlıklar olarak tasarlandığımızın capcanlı kanıtları mı? Tamam, buraya kadar her şey mantıklı görünüyor ama hayat her zaman bu kadar net değil, öyle değil mi? Bazen içimizde resmen bir savaş çıkıyor. Bencil arzularımızla sosyal sorumluluklarımız birbiriyle çarpıştığında ne olacak peki? Hangi ses kazanmalı? Ve işte Butler'ın teorisinin en zorlu sınavıyla karşı karşıyayız. Düşünün ki öfke anı şefkat hissinden çok daha güçlü geliyor. O an için doğal olan öfkeye teslim olmak gibi durmuyor mu? Yani en gürültülü bağıran ses her zaman doğru yolu gösteren ses midir? İşte bu soru Butler'ın dehasını tam olarak ortaya çıkaracak olan şey. Butler'ın bu soruya verdiği cevap inanın bütün bakış açımızı değiştiriyor. Diyor ki, iç dünyamız bir savaş alanı değil. Sakin olun. Aksine orası bir krallık. Kuralları, hiyerarşisi ve en önemlisi meşru bir hükümdarı olan, tıkır tıkır işleyen bir anayasal düzen. Bakın, bu anayasa benzetmesi her şeyi ama her şeyi değiştiriyor. Çünkü artık sormamız gereken soru hangi duygu en güçlü değil. Asıl soru şu, hangisinin yönetme hakkı var? Tıpkı bir devlette olduğu gibi yani. Mesele kaba güç değil, meşru yetki meselesi. İşte karşınızda insanın anayasası. Piramidin en alt katında anlık iştahlarımız var, tutkularımız var. Onların bir üst katında daha uzun vadeli düşünen akılcı ilkelerimiz duruyor. Kendini sevme ve hayırseverlik. Ve en tepede, tahta, hepsinin üzerinde mutlak bir otoriteyle oturan o yüce yargıç, vicdan. Şöyle düşünelim, bir tutku çok güçlü olabilir, sizi ezip geçerek bir eyleme itebilir. Ama vicdanın o an fısıltı gibi gelse bile yönetme otoritesi yani hakkı vardır. Bir zorba güçlü olabilir, evet, ama sadece meşru bir hükümdar otoriteye sahiptir. İşte Butler'ın argümanının tam kalbi bu ayrımda atıyor. Butler'ın bu sözleri adeta bir manifesto gibi değil mi? Vicdanın gücü sesinin yüksekliğinden ya da şiddetinden gelmez. Onun otoritesi doğasından yani anayasadaki yerinden gelir. O, içimizdeki anayasanın hem koruyucusu hem de meşru hükümdarıdır. Peki, şimdi en başa dönelim. Doğana uygun yaşa demek o zaman ne anlama geliyor? Butler için bu, kesinlikle anlık heveslerin, gelip geçici tutkuların peşinden gitmek demek değil. Tam tersine, içimizdeki o anayasaya sadık kalmak, yani hükümdarın, vicdanın sesini dinlemek demektir. Bakın bu,
Doğallık kavramını resmen ters yüz eden bir bakış açısı. Bu tanıma göre bir tutkuya kapılıp içimizdeki anayasayı çiğnemek aslında doğamıza aykırı davranmaktır. Asıl doğal olan sistemin kendi amacına uygun hareket etmesi, yani erdemli olmaktır. Butler'ın 300 yıllık bu derin felsefesini gelin bu son soruyla doğrudan kendi hayatlarımıza bağlayalım. İçinizdeki krallıkta yönetime kimin geçmesine izin veriyorsunuz? Anlık tutkuların kaba gücünün mü, yoksa vicdanın o sakin ve meşru otoritesinin mi? Tahtta kim oturuyor? Sanırım bu üzerine düşünmeye gerçekten değer.